Herkese merhaba. Umarım hepinizin sağlığı, keyfi yerindedir. Bugün affetmek konusunu konuşacağız. Bu konuda birçok yanlış anlaşılma oluyor. Bunları düzeltelim istiyorum. Birçoğumuzun affedemediği birileri var. Belki size zamanında kazık atmış bir dostunuz. Belki sizi yetiştirirken yanlış yapmış ebeveynleriniz. Belki üvey anneniz ya da babanız. Belki abla, abi ya da kardeşleriniz. Çoğunlukla en yakınlarımızdır affedemediklerimiz. Belki sevgilinizi elinizden alan en yakın arkadaşınız ya da sizi aldatmış olan eski eşiniz. Her şey insanlar için diyoruz ya, birçok olay, birçok hayat yaşanıyor. Önce neden affetmeliyiz konusunun cevabını vermek istiyorum. En çok yanlış anlaşılan kısım bu. Affetmek kendimiz için yaptığımız bir eylemdir. Bunun karşıdakiyle hiçbir ilgisi yoktur ve tek kişilik bir olaydır. Yalnızca sizi ilgilendirir. Sizi kurtarır ve özgürleştirir. Nasıl özgürleştirir? Affedemediğimiz sürece hep geçmişte yaşarız. Anda yaşamanın önemini biliyoruz. Şu anı, bugünü yaşamaktan daha önemli hiçbir şey yok. Ama affetmemek bizi anda kalmaktan alıkoyar. Zihnimiz hep geçmişte ya da gelecekte kalır. Sürekli bana bunu nasıl yaptı diye düşünerek geçmişte kalırız ya da ona gününü göstereceğim, şöyle böyle intikam alacağım diye düşünerek gelecekte kalırız. Yani anda kalamayız, günümüzü yaşayamayız ve hayat bize zehir olmaya devam eder. Bakın, şunu anlamanız çok önemli. Affetmediğimizde karşıdaki insana hiçbir şey olmuyor. Aksine hırs, kin, öfke, intikam duyguları taşıdığımız için olan bize oluyor. Tüm bunlar düşük frekanslı duygulardır. Bu duygular bizi düşük frekansta tutuyor ve uzun süre düşük frekansta kaldığımızda da hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz. Bu yüzden affetmek kendimize yapacağımız bir iyiliktir. Karşıdaki insanla hiçbir ilgisi yoktur. Üstelik daha önce de anlattım. Siz herhangi birini iyi ya da kötü duygularla düşündüğünüzde o kişiye enerji yollamış oluyorsunuz. Hem sizin enerjiniz azalır hem de o kişi sizin enerjinizden beslenmiş olur. Yani affetmeyeceğim işte dediğimizde kendimize kötülük, karşımızdakine iyilik yapmış oluyoruz. Oysa ki affettiğinizde, tüm bu yıpratıcı duygulardan kurtulduğunuzda kendinizi duygulardan özgürleştirmiş oluyorsunuz. O kişiyle bağınızı kesmiş oluyorsunuz ve hem frekansınızın yükselmesini hem sağlığınız için çok güzel bir adım atmış oluyorsunuz. Bunu daha net anlamamızı sağlayacak çok güzel bir hikaye var. Bir okulda bir öğretmen çocuklara yarın herkes birer patates çuvalı getirsin demiş. Çocuklar getirmişler. Şimdi demiş çuvaldan patatesleri alın ve kızdığınız, öfkelendiğiniz, affedemediğiniz hangi arkadaşınız ya da anneniz, babanız kim varsa isimlerini her bir patatesin üstüne yazın ve boş bir çuvala doldurun. Çocuklar öğretmenin dediğini yapmışlar. Şimdi diyor öğretmen, herkes çuvalını sırtına alsın ve bundan sonra hiç bırakmadan öyle dolaşsın. Ertesi gün çocuklar söylenmeye başlıyorlar. Öğretmenim çuval çok ağır, sırtım ağrıyor, böyle dolaşmak istemiyorum. Bazı patatesler kokmaya başladı. O zaman diyor öğretmen, patateslerin üstüne yazdığınız isimlerdeki kişileri affedersiniz, onları çuvaldan çıkarabilirsiniz. İşte aynı bunun gibi çoğumuz sırtımızda patates çuvalıyla geziyoruz. Kimleri sırtımızda taşıyoruz ama hiç farkında değiliz. Affettiğimizde çuvallarımızı bırakıp rahatlamış olacağız. Yani affetmemek bizim için büyük bir yük ve sadece bize zarar veriyor. Affetmek, geçmişte olmuş olayların üzerimizde hala taşıdığımız duygusal yükünü bırakmak ve hafiflemek demektir. Yani duygulardan arınmak demektir. Bir de yine yanlış anlaşılan şöyle bir konu var. Affetmekle barışmak karıştırılıyor. Affettiğimizde o kişiyle yeniden canciğer olmak zorunda değiliz. Görüşmek zorunda değiliz. Gidip ben seni affettim diyerek boynuna sarılmak zorunda değiliz. En çok karıştırılan konu bu. Affetmek deyince birçok kişinin gözünde canlanan sanki o kişiyle sarmaş dolaş olmuş halimiz. Bu yanılgıdan çıkın. Affettiğiniz kişiyle hiçbir şekilde görüşmek zorunda değilsiniz. Ona sarılmak zorunda değilsiniz. Onu affettiğinizi ona söylemek bile zorunda değilsiniz.
Hatta o kişi ölmüş olabilir. Belki affedemediğiniz sizi büyüten anne babanızdı ve çoktan vefat ettiler. Onları affettiğinizde onlarla ilgili taşıdığınız duyguları bırakırsınız. Zaten gidip görüşemezsiniz, öyle değil mi? Aynı şekilde yaşayan kişilerle de gidip konuşup görüşmeniz gerekmiyor. Affetmek yalnızca bizimle ilgili, yalnız yaptığımız bir çalışma. Bugüne kadar o kişiyle ilgili taşıdığımız duyguları bırakma çalışması. Şu konuda çok önemli, bırakmak istemediğimiz duygu gitmez. En önemli soru, gerçekten affetmeyi istiyor muyumdur? Yani tamam affettim dersiniz ama içten içe o kişiden hala intikam alma isteği içindeyseniz o duygu gitmez. Gerçekten affedebilmek için öfke, üzüntü, hırs gibi bütün duyguların hepsini gerçekten bırakmaya gönüllü olmalısınız. Artık o kişinin benim zihnimi meşgul etmesini istemiyorum, bugünkü ruh halimi etkilemesini istemiyorum demelisiniz. Niyet etmek her zaman çok önemlidir. Şu kişiyi affetmeye niyet ediyorum diyerek başlayabilirsiniz. Affetmek, o kişinin size yaptıklarını yok saymak ya da unutmak değildir. Aksine gerçek bir af çalışmasında tüm duyguları kabule geçmek gerekir. Gerçekten neden affedemediğimize bir bakalım. Bize yapılanı hak etmediğimizi düşünürüz çoğu zaman. Gerçekten çoğu zaman da hak etmemişizdir. Ve bunun hayatımızın büyük bir bölümünü etkilediğini düşünürüz çoğunlukla. Ama bu etkiye izin veren bizizdir aslında. O kişiyi ya da olayı sürekli düşünmek ya da düşünmemek bizim seçimimizdir. Sürekli o duyguların içinde olmak ya da olmamak bizim seçimimizdir. Affetmek ya da affetmemek bizim seçimimizdir. Affetmedikçe kişinin, olayın bize hala etkilemesine izin veren bizizdir. Affetmeyerek sanki o kişiden intikam aldığımızı düşünürüz ama demin de söylediğim gibi affetmediğimizde tek zorda kalan bizizdir aslında. Gerçekte yaralarımıza bakıp yüzleşmek büyük cesaret ister. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bir başka konu da duygularımızı bastırıp bastırmadığımızdır. Bazen bu konuda kendimize bile yalan söyleriz. Yok canım ben unuttum olayı, çoktan affettim, aklıma bile gelmiyor diyerek kendimizi kandırırız. Ama bir yandan nedenini bilmediğimiz öfke problemlerimiz vardır. Çünkü gerçekte affetmemişizdir ama kendimizi kandırıyoruzdur. Bir kişiyi affetmeye çalışırken aslında bende de suç vardı gibi kendimizi suçlu çıkarmaya çalışmak da çok yapılan bir hatadır. Karşı tarafı affediyoruz diye suçu üstümüze almamız gerekmiyor. Bize bir şey yapıldı, bu bizi öfkelendirdi, üzdü, hırslandırdı. Her ne duygu hissettirdiyse yalnızca duygumuzu bırakacağız. Olayı unutmamız da gerekmiyor. Zaten unutursak hayattan almamız gereken dersi almamış oluruz. Olayı hatırlayacağız ama üzerindeki duygu yükü gitmiş olacak. Şimdi gelelim nasıl affedebiliriz sorusuna. Bunun için iki teknik söyleyeceğim. Birincisi tabii ki EFT tekniği. Kanalımda EFT uygulama videosu var. Onu açıp sesi kısarak bu kişiden nefret ediyorum, buna rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum diyerek çalışma yapabilirsiniz. İkincisi yazma çalışması. Yazdığımız zaman duygularımız bizi enerji alanımızdan çıkar. Bu yüzden yazmak çok kıymetli bir çalışmadır. Kendinize uygun bir zaman ayırın. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere çekilin. Telefonunuzu kapatın. Kapının da çalmayacağı bir zaman dilimi olsun mümkünse. Bir mum yakın, önünüze boş kağıtları alın ve o kişiye karşı tüm söylemek istediklerinizi yazın. Yazarken düşünmeyin. Bırakın kaleminiz aksın, kendi yazsın. Tüm aklınızdan geçenleri. Hiç durmayın, ara vermeyin. Su içmek için, tuvalete girmek için bile yerinizden kalkmayın. Bütün bu ihtiyaçları çalışmaya başlamadan önce halletmiş olun. Hiçbir şekilde bölünmeden yazmanız çok önemli. Bu yüzden belki gece el ayak çekilip tamamen yalnız kaldığınız bir saate ayarlamanız iyi olur. Ve yazmaya başlayın. Bırakın tüm duygular aksın, gitsin, sizden çıksın. Yazarken ağlayabilirsiniz, bağırabilirsiniz. Kendinizi tamamen serbest bırakın. Belki içinizden söylenirsiniz, belki şiddetli bir of çekersiniz. İçinizden gelen en açık şekilde her şeyi yazın.
Kendinizi hiç engellemeyin. Zihninizi araya girmesine izin vermeyin. Kötü kelimeler yazmak istiyorsanız onları da yazın. Yeter ki tüm bu öfke sizin enerji alanınızdan çıkıp gitsin. En sonunda bittiğini hissedeceksiniz zaten. Kaleminiz duracak. Artık yazacak bir şey kalmayacak. O zaman çok rahatladığınızı fark edeceksiniz. Kaleminizi bırakın. Birkaç derin nefes alın. Rahatlayın. Ayağa kalkın. Ellerinizle üzerinize süpürün. Hatta gidip elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Sonra belki o gece uygun olmayabilirsiniz ama en yakın zamanda, diyelim ki ertesi gün, çalışmayı yaptığınız odayı ada çayı ile tütsüleyin ve iyice havalandırın. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.